Hayatta kalan ne en güçlü türdür ne de en zekisi. Hayatta kalan değişime en çok uyum sağlayandır. Emil'in restoranı. Emil, varlıklı bir banliyöde restoran satın alan bir şeftir. Restoran, geniş bir menüye, samimi bir sahibine ve toplum içinde iyi bir itibara sahip olmasına rağmen son birkaç yıldır kâr etmiyordu. Banliyöye taşınan genç çiftler, bölgenin üstün devlet okulları, uygun alışveriş imkanları ve düşük suç oranları gibi nedenlerle gelmişti. Fakat geleneksel, oturmalı bir restoranın ötesinde bir şey istiyorlardı. Biraz şehir hayatı arıyorlardı. Yemek yemek, içmek, arkadaşlarla buluşmak ve sosyalleşmek için canlı bir mekan. Eski restoran ise çok eskiydi ve sahibi değişen müşteri zevklerine ayak uyduramıyordu. Bu nedenle restoranı Emil'e sattı. Emil, bölgeye yeni taşınan sakinlerle konuşarak bir restorandan ne beklediklerini öğrenmek istedi. Duyduğu şey tazelik oldu. Taze yemek, taze bir görünüm, taze müzik. Onlardan en sevdikleri şehir mekanlarının isimlerini istedi ve bu mekanları ziyaret etti. Gördüğü şey insanların rahatça bir araya gelebileceği, uzun masalara sahip geniş bar alanlarıydı. Müşteriler büyük ana yemekler veya çok bölümlü menüler yerine küçük tabakları paylaşarak sosyalleşiyor, içkilerini yudumluyor ve hareketli bir ortamda vakit geçiriyorlardı. Emil, pazarın değiştiğini fark etti. Eskiden müşteri çeken şeyler artık cazip değildi. Artık büyüyen bir kitle sadece sessiz ve iyi hazırlanmış bir yemek değil, sosyal bir deneyim istiyordu. Tek bir ana yemekle uzun süre oturmak yerine dolaşmayı ve farklı yiyecekleri denemeyi seviyorlardı. Yaratıcı içecekler ve hareketli, çağdaş müzikler deneyimin önemli bir parçasıydı. Artık sıradan arka plan müziği ve geleneksel içecek seçenekleri yeterli değildi. Yeni müşteriler elektronik ritimleri, yaratıcı kokteylleri, craft biraları, egzotik alkolsüz içecekleri ve kaliteli bağlardan gelen seçkin şarapları seviyordu. Bu nedenle Emil, işletmeyi tamamen yeniden yapılandırdı. Ağır ahşap masa ve sandalyelerin yerine açık bar ortamından oturarak yenilen brunch'a kadar çeşitli düzenlere hızlıca dönüştürülebilen modüler ve renkli oturma alanları aldı. Duvarlardaki geleneksel resimleri kaldırdı ve yerlerini egzotik ahşapları, taşları ve cam blokları aydınlatan yumuşak akıcı ışıklar aldı. Büyük HD ekranlarda güncel müzik videoları oynuyor, kaliteli hoparlör sistemiyle atmosfer destekleniyordu. Günün yemeklerini duyuran bir internet sitesi, X akışı ve Facebook sayfası oluşturuldu. Her gün servis edilen yemeklerin fotoğrafları Instagram'a yüklenip diğer sosyal medya hesaplarına bağlanıyordu. Ancak bunlar Emil'in yaptığı en radikal değişiklikler değildi. Emil, eski menüyü değiştirmek yerine menüleri tamamen kaldırmaya karar verdi. Geleneksel sabit menü ve birkaç günün spesiyali yerine her yemeği o sabah yerel pazarlardan temin edebildiği malzemelere göre günlük olarak taze hazırlamaya başladı. Emil ve ekibi taze balık, kaliteli dinlendirilmiş et ve yerel meyve ve otlar bulduğunda akşamın yemekleri bunların çeşitli kombinasyonlarından oluşturuluyordu. Emil ve mutfak ekibi her gün tamamen yeni bir menü yarattı. Restoran logosunun altındaki slogan her şeyi anlatıyordu. Her gün farklı bir restoran. Menü kısıtlamalarından kurtulan Emil, müşterilerine garsonların dağıttığı tabletlerle sipariş verme imkanı sağladı. Artık müşteriler her yemeğin detaylı açıklamasını ve içeriklerini okuyabiliyor, siparişlerini elektronik olarak giriyor ve doğrudan mutfağa iletebiliyordu. Tabletler yemek boyunca masada bulunuyor, böylece müşteriler taze içecekler sipariş edebiliyor ve en çok neyi beğendiklerine dair yorumlar paylaşabiliyordu. Bu yorumlar sonraki müşterilerin seçim yapmasına yardımcı oluyordu. Müşteriler özellikle yemek içecek eşleştirme önerilerini okumayı seviyordu. Yorum sayısı arttıkça sipariş sistemi bir çeşit dahili sosyal medya platformuna dönüştü. Yemek fikirleri kalabalığın katkısıyla şekillendi ve müdavimler yemek değerlendirmeleriyle ün kazandı. Bu sipariş sisteminin en büyük gücü Emil için bir veri tabanı oluşturmasıydı. Zamanla müşterilerin neyi sevip sevmediğini öğrenmeye başladı. Genç erkeklerin kadınlardan farklı içecek, yemek kombinasyonlarını tercih ettiğini, çiftlerin sipariş alışkanlıklarının yalnız müşterilerden farklı olduğunu, yemek açıklamaları ve fotoğraflarının popülerlik üzerinde büyük etkisi olduğunu keşfetti. Kadın müşteriler kırmızı et yerine tavuk ve balık yemeklerini tercih ediyordu. Yaşlı müşteriler sessiz masalar ve aşamalı yemekler istiyordu. En çok kokteyl sipariş edenler aynı zamanda en fazla özel kahve içenlerdi. Bu veri tabanı sayesinde Emil hangi yemeklerin öne çıkaracağını ve hangilerini kaldıracağını öğrendi. Hafta sonu akşamları ile hafta içi öğlenleri tamamen farklı bir restoran deneyimi yarattı.
Farklı yemekler, farklı düzen, farklı müzik. Müşterilerden gelen sürekli verilerle değişen zevklere hızla uyum sağladı. Peki müşteriler? Onlar tempolu müzikleri, dekorun sade ve modern çizgilerini ve havalı sipariş uygulamasını çok sevdi. Web sitesi daha fazla ziyaret almaya başladı. X takipçileri ve Facebook arkadaşları hızla arttı. Emily'nin restoranı hakkında bir söylenti, hareketlilik oluştu. Peki hiç aksilik oldu mu? Elbette. Bir müşteri tabletini düşürüp ekranını kırdı. Bu durum her menü için yeni koruyucu kılıflar geliştirilmesine yol açtı. Birkaç sarhoş müşteri yorumlarına uygunsuz şeyler yazdı. Bu yüzden Emil yorum girişlerini daha sıkı şekilde denetlemeye başladı. Bazı yaşlı müşteriler masalarındaki bu tuhaf yeni elektronik cihazın nasıl kullanılacağını anlayamadı. Bu da restoran boyunca masa üstüne duracak şekilde basit, adım adım talimatların hazırlanmasına yol açtı. Her sorun bir çözüme, her çözüm ise Emil'in müşterilerine özen gösterdiğini kanıtlayacağı bir fırsata dönüştü. En güzeli de Emil'in üstün bir mutfak ve servis ekibi çalıştırabilmesiydi. Çünkü insanlar bu yenilikçi girişimin bir parçası olmak istiyordu. Emil, restoranda uygulanabilecek benzersiz fikirler üreten personel için yüksek bonuslar açıkladı. Bir garson, uygulamanın müşterilerin müzik isteklerini de alabileceğini, böylece personelin müşterilerin favori şarkılarını ziyaretleri sırasında çalabileceğini önerdi. Genç bir şef ise tüm müzik seçimlerinin arşivlenmesini önerdi. Böylece profil oluşturan müşterilerin müzik tercihleri de veri tabanına eklenmiş oluyordu. Sonra her müşteri rezervasyon yaptığında sevdiği şarkılar çalma listesine otomatik olarak ekleniyordu. Emil'in fark ettiği şey şuydu: değişen pazarlara uyum sağlamak, kim olduğunuzu ve ne yaptığınızı değiştirmeye istekli olmayı gerektirir. Yeni restoran yeni uygulamaları barındırmakla kalmadı. Aynı zamanda yeni süreçleri de benimsedi. Emil, yemeğin sosyal boyutlarını yeniden tanımlayarak müşterilere gerçekten taze deneyimler sundu ve pazarda kendine özgü bir avantaj yarattı. Siparişleri ve tercihleri takip eden derin veri tabanı sayesinde Darwin'in sözleriyle değişime en çok uyum sağlayan kişi olmayı başardı. Ancak Emil bunu yalnızca değişimi kucaklayarak başarabilirdi. Her gün farklı bir restoran, hem bir meydan okuma hem de bir misyon haline geldi. Taze kalmak, hiçbir zaman durağan olmamak başarının anahtarıydı. Emil, restoranı kendi istediği şekilde şekillendirmek yerine müşterilerin deneyimi tanımlamasına izin verdi. Onun mottosu, eğer yaparsan gelirler değildi. Bunun yerine insanların neden geldiğini anlamaya çalıştı ve restoranını bunun etrafında şekillendirdi. Bu hikayeden çıkarılacak ders çok net. Kazananlar en güçlü olanlar değil, en zeki olanlar da değil. Kazananlar değişimi en hızlı fark edip ona uyum sağlayabilenler. Emil'in restoranı bize şunu gösteriyor: pazar değiştiğinde ürünü değil, bakış açını değiştirmen gerekir. Menüden vazgeçmek, alışkanlıklardan vazgeçmek, hatta biz hep böyle yapıyorduk cümlesini çöpe atmak gerekir. Bugün ister restoran işletiyor olun, ister bir şirketi analiz edin, ister borsada yatırım yapın. Oyun hep aynı. Veriyi okuyabilen, müşteriyi anlayan ve değişime direnmeyen kazanır.